Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün geceden hafta sonu kahvaltısına hazırlamış olduğum pastane poğaçası tarifini sizler için hazırladım. Geceden hamurunu hazırlayıp tepsiye dizip sabah kolayca pişirebileceğimiz bu güzel poğaça tarifini buyurun lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce poğaçamın hamuru için 250 gram oda ısısında yumuşatmış olduğum tereyağımı yoğurma kaseme aldım. 1 çay bardağı ılık suyumu üzerine ekliyorum. Tereyağı veya katı yağ mutlaka oda ısısında dinlendirmeye özen gösterin. 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 paket kuru instant mayamı da ekliyorum. Şöyle kenardan çok az mayamın aktif olması için karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdumu sulu tarafından ekliyorum. Yoğurdumu da oda ısısında en az şöyle yarım saat kadar dinlendirdim. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. 3 adet yumurtamı ekliyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ekledim. Bazı poğaça ve açmalarda yumurta kullanmasam da pastane poğaçasında mutlaka yumurta ekliyorum. Çok yakışıyor. Malzemelerimi güzel karıştırmak için ilk önce çok az un ekliyorum. Malzemelerimin birbirine güzelce karışmasını sağlıyorum az un ekleyerek. Gördüğünüz gibi hamurum yumuşak oldu. Malzemelerim de güzelce karıştı. Sonrasında da unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un ekledim. Sizler tabii ki un marka kalitenize ve yumurtanın büyüklük küçüklüğüne malzemelere göre de değişiklik gösterebileceği için unu kontrollü şekilde eklemeye özen gösterelim. Özellikle tereyağı veya katı yağ kullandığınız poğaça hamurlarında hamur sizi yumuşak gibi gösterir ama sonrasında biraz yoğurdukça hemen hamur kendini kolay toparlar. O sebeple şöyle 1-2 dakika yoğurduktan sonra eğer hamur tekrar yumuşaksa kıvamından o zaman un eklemesi yapabilirsiniz. 5,5 su bardağından sonrasını kontrollü şekilde ekleyin. Tabii ki bazen malzemeye göre 5 su bardağı un bile yeterli olabiliyor. Bakın hamur artık elimi bırakan bir hamur oldu. İçinde tereyağı olunca çok elinizi yapışmaz. Hiç elimi yıkamadığım halde güzelce elimi temizleyen ve kendini toparlayan bir hamur oldu. Bu yumuşaklıkta olması yeterli. Yakından da sizlere tekrardan göstermek istiyorum ki güzel bir poğaça hamuru elde etmeniz için. Çok az un serpiştiriyorum ve sonrasında hamurumun tezgaha yapışmaması ve kolay toparlanmasını sağlıyorum. Hamurumuzu güzelce özleşene kadar 1-2 dakika tezgahımda da yoğuruyorum. Bu aşamalara dikkatli şekilde göstermek istiyorum ki poğaçaları sert olan arkadaşlarımızın daha güzel poğaçalar yapması için sıkıldığınız yerde ilerleterek izleyebilirsiniz. Poğaça hamurumu güzelce toparladıktan sonra bezelere bölüyorum. İlk önce gelişi güzel bezelere ayırdım. Sonrasında elimle ayarlayarak 12 beze olacak şekilde bezelerimi ayarladım. Ben poğaçamı biraz büyükçe yapacağım. O sebeple 12 beze yaptım. Tabii ki sizler daha ufak yapacaksanız 16 beze olarak da ayarlayabilirsiniz veya 15 beze olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu arada ben bezelerimin üzerini temiz bez örterek 10 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. İçine de iri şekilde doğramış olduğum kaşar peynirini güzelce ekliyorum. Sizler rendelenmiş kaşar veya kahvaltılık peynir istediğiniz, dilediğiniz iç harcı da yapabilirsiniz. Poğaçamın uç kısımlarını da güzelce kapatıp şeklini veriyorum. Veya farklı şekilde de yapabilirsiniz. Sade olarak da yapabilirsiniz poğaçanızı. Tekrardan gösteriyorum. Çok ince olmayacak şekilde ufak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Kaşar peynirini ekleyip uç kısımlarını güzelce birleştiriyorum. Geri kalan hamurlarımın da şeklini verip yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Avuç içimle çok hafif basıyorum. Çok inceltmemeye de özen gösterelim. Aralıklı şekilde tepsiye dizelim. Sabah pişireceğimiz zaman poğaçalarımızda şişeceği için çok fazla birleşik olmamasına dikkat ediyorum. Bir adet yumurta sarımı ayırmıştım kenarda. Güzelce karıştırıp fırça yardımıyla her yerine sürülmesini sağlıyorum. Bu arada benim gibi sizler geceden hazırlamayacaksanız poğaça hamurunuzu yumurta sarısını sürüp oda ısısında 1 saat tepsi mayası yapmanız yeterli olacak. Pastane poğaçalarını genellikle tepsi mayası da yapabiliyorsunuz. Hiç yoğurma kasenizde mayalandırmanıza gerek yok. Yumurta sarısı sürdükten sonra tepsinizde 1 saat kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Üzerine hiç kapatmanıza gerek yok. Poğaçamın üzeri için simit susamı kullanacağım. Dilerseniz tabii ki beyaz susam veya çörek otu. Sade olarak da sadece çatalla çizik de yapabilirsiniz poğaçanıza. Bu şekilde yumurta sarısını sürmüş olduğum poğaçamı susamın içine koyuyorum ve güzelce bastırıyorum. Gördüğünüz gibi susamları çok güzel yapıştı. Susamla da çok güzel lezzet oluyor. Simit gibi de oluyor. Tavsiye ederim. Eğer evinizde susam varsa bu tarifle yapabilirsiniz. Geceden bu şekilde hazırlayıp sabahta çocuklarınızın beslenmesine, misafirlerinize hafta sonu kahvaltısını hazırlayabilirsiniz.
Hazır olan poğaçalarımı tepsimin üzerine hiç kapatmadan buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabınızda hiç yeriniz yoksa tencerenin üzerinde koysanız oluyor. Veya balkonunuz müsaitse üzerini temiz bez örterek balkonunuzda da sabaha kadar saklayabilirsiniz. Şu anda hava kış olduğu için soğuk havada tabii ki balkona koyabilirsiniz. Yazın sıcak havada mümkün olduğunca buzdolabında saklamaya özen gösterin veya hamur olarak koyabilirsiniz. Sabah şekillemek ve tekrardan beni oyalayacağı için ben bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Evet, gece 1 gibi yapmış olduğum poğaça hamurumu sabah 9'da çıkardım. Şu anda sert durumda ama hiç kesinlikle bu sizi korkutmasın. İçinde tereyağı olduğu için bu aşamada biraz poğaça hamuru sert gibi görünüyor. Az sonra fırında tepsi mayası yaptığımda poğaça hemen kendini gevşetecek ve kıvamını alacak. Buzdolabından çıkartınca zamanınız varsa mutfağınızda oda ısısında yaklaşık 1 saat kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. En az 30-40 dakika yapabilirsiniz. Eğer benim gibi şu an zamanınız yoksa fırını 50 derece 1-2 dakika ısıtın. Kesinlikle çok sıcak olmasın fırın. Kapağını kapatarak tepsi mayasını fırında yapabilirsiniz. Ben şu an fırınımı 50 derecede 1-2 dakika kadar ısıttım. Gördüğünüz gibi tepsimin fırınıma koyuyorum ve kapağını kapatacağım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar ben tepsi mayası yapacağım arkadaşlar. Benim çok fazla zamanım olmadığı için 20 dakika tepsi mayası yapacağım. Tabii ki sizin zamanınız varsa yarım saat 40 dakikada fırının içinde tepsi mayası yaparsanız poğaçalarınız çok daha güzel kabarmış olacaktır. Fırınımın ışığını da kapatıyorum, kapağını da kapatıyorum ve 20 dakika en az tepsi mayası yapıyorum. Hemen 20 dakikada bile gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel tepsi mayası oldu. Fırından poğaçalarımı hiç çıkartmadan 180 dereceye fırınımı alıyorum ve pişirmeye başlayacağım. Bu arada arkadaşlar benim fırınım alt üst fanlı ayarda 180 derecede çok güzel pişiyor. Sizlerin fırınız hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterin. 180 derece fırınımda benim poğaçalarım yaklaşık 35 dakikada çok güzel kızarıp pişti. Tabii ki sizin fırınıza göre bu süre değişebilir. Lütfen kendi fırınıza göre poğaçalarınızın kızarmasına göre sizler kontrol şekilde pişirmeye özen gösterin. Fırından çıkan poğaçalarım mutfağı mis gibi sardı. Rengiyle de görüyorsunuz. Çok da güzel kabardı poğaçalarım. Çok da fazla tepsi mayası yapmadım. Sizler tabii ki mutlaka zamanınız varsa daha fazla tepsi mayası yapabilirsiniz. Sizlere de dokusunu da göstermek istiyorum. Şu an ilk sıcaklığıyla poğaçamın dokusunu da görüyorsunuz. Gerçekten denenmeye değer. Denediğinizde de asla pişman olmayacağınız bir tarif. Sabah kesinlikle geceden hazırlayıp çok büyük kolaylık oluyor. Aklınıza takılan soruları yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.